Kemokon'dan herkese merhabalar. Bugün gördüğünüz gibi Razer Cobra ve Razer Cobra Pro'yu karşılaştıracağız. İlk önce sonrasında ise Razer Cobra Pro'yu biraz ben sizlere anlatacağım. Neden böyle bir karşılaştırma çekmek istediğimi ilk önce anlatmak istiyorum. Genelde herkes kablolu ve kablosuz olarak tanıtıyor ama asıl durum bu böyle değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Razer Cobra kablolu versiyon tamamıyla eski sensöre dayalı bir mouse. Razer Cobra Pro ise zaten Razer Focus sensöre sahip olduğu için top seviye yani üst seviye sensörlere sahip. Üst seviye sensöre sahip olduğu için çok daha ileri teknoloji olduğunu söylemek yanlış olmaz. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Bu kablolu, bu da onun kablosuz versiyonudur demek çok yanlış. Çünkü burada gerçekten ciddi bir şekilde teknoloji farkı var. Dilerseniz ilk önce farklılıklardan size bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi scroll tuşumuzda komple sağ ve sol tarafları alt tabakanın komplesinde Razer Cobra Pro'da LED aydınlatma varken maalesef sadece Razer Cobra'da alt tarafta yarım daire ve üst tarafta ise sadece amblem kısmı yanmakta. Diğer bir farka gelecek olursak DPI ayar tuşunda arkadaşlar Razer Cobra'da tek bir tuş varken Razer Cobra Pro'da çift tuş olarak yani DPI yükseltme ve DPI alçaltma gibi farklılıklar bulunuyor. Bir de en büyük fark yan taraflarında. Yan taraflarına baktığımız zaman Razer Cobra Pro'nun kauçuk kaplı iken Razer Cobra'nın ise kauçuk değil direkt olarak plastik şeklinde geliyor. Bir diğer fark arkadaşlar Razer Cobra'nın dış yüzeyi mat şeklinde, Razer Cobra Pro'nun dış yüzeyi ise parlak şekilde geliyor. Parlak şekilde dedim yani pürüzsüz bir şekilde geliyor. Terleyen arkadaşlara buradan duyurulur. Kesinlikle grip ihtiyacı duyacaklardır. Gerçekten fazlaca kaygan oluyor, bilginiz olsun. Bir de sensör farkımız var. Razer Cobra'da 3349 sensör varken Razer Cobra Pro'da ise arkadaşlar Focus optik sensörümüz mevcut. Focus optik sensör gerçekten top seviye bir sensör olduğunu baştan söylemiştim sizlere. Bu saydıklarımız dışında kablolu ve kablosuz versiyon arasında herhangi bir fark bulunmuyor. Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesini burada hemen söylemek istiyorum. Razer mouse'ları, bu son teknoloji olan yani en son çıkmış mouse'ları biz Mac'lerde kullanabiliyor muyuz? Evet arkadaşlar, rahatlıkla gidip MacBook'unuzda kullanabilirsiniz. Sadece Razer Synapse uygulamasını açamazsınız MacBook'larda. Yani Razer Synapse sadece Windows'a ait. Bunu da buradan bildirmiş olalım. Evet, dilerseniz şimdi Razer Cobra'yı biraz sizlere anlatmak istiyorum. Razer Cobra ağırlığında şüphe duyduran bir mouse'tu. Hala da öyle 77 gram ağırlığında. Ben şahsen 77 gram benim için bilek rahatsızlığı duyanlar için ağır. Sizlere de bilek rahatsızlığı duyanlara kesinlikle önermem. Yani ileriki biraz fazla kullandığınız zaman ağırlıktan dolayı kendinizde sorun yaşayabilirsiniz. Teknik veri anlamında arkadaşlar Razer Viper V2 Pro'nun sensörüyle aynı sensöre sahip olduğundan dolayı birçok yeni çıkmış mouse'lar da dahil en üst top seviyeye yerleşmiş oluyor Razer Cobra Pro. Razer Cobra Pro'nun 3 türlü kullanımı var arkadaşlar. İsterseniz kabloyla, isterseniz 2.4 GHz'le, isterseniz de Bluetooth'la kullanabiliyorsunuz. 2.4 GHz'le kullanıldığını söylemiştik ve bu 2.4 GHz'deyken 90 saatle 75 saat arası. Kağıt üzerinde 90 saat yazarken benim hesaplamalarıma göre 75 saat buluyor. Yani sizin bunun tabi RGB'ye açtığınız 2K'da ya da 4K'da kullandığınız durumlara göre değişiyor, bilginiz olsun. 4K'da direkt kullandığınız zaman kağıt üzerinde benim bulunmadığım için 4K 33 saat yazıyor. Siz bunu 1-2 saat daha düşürün. Yani 4K her zaman söylüyordum sizlere. Pili silip süpüren bir uygulama maalesef. Neyse geçelim Bluetooth'a. Bluetooth ise 170 saat kullanım süresi. Gerçekten Bluetooth'la biraz uzun süre kullandım ve pili bitmedi. Bluetooth özelliği de bu şekildeydi. Arkadaşlar shape'ine gelecek olursak kesinlikle mini shape'inde. Yani şunu söylemek istiyorum. 18 santimden küçük eller için kesinlikle uyumlu olduğunu söylemek istiyorum. Eğer 18 santim ve üstüyseniz ve finger tutmuyorsanız bu mouse'u kesinlikle almayın. Elinizden kayacaktır ve bundan dolayı da performans sağlayamayacaksınız. Yani şunu demek istiyorum. Biraz daha küçük elli yani 16 ve 17 santim için uygun olduğunu söylemek yanlış olmaz. Yan taraftaki kauçuktan biraz bahsetmek istiyorum. Bu yan taraftaki kauçuk Razer Viper 8000 Hz mouse gibi değil arkadaşlar. Nedeni ise tam şuradaki oyun burada elinize takılması. Yani bu ileride buraya sürte buradan aşınmayı yapabilir ve şu kauçuk kalkabilir. Aynı şekilde bu tarafta buna dahil. Yani her iki tarafta da uzun kullanımlar sonucunda kauçuk kalkabilir. Ama şu ana kadar ben hiç bu gibi şikayetler duymadım, ne okudum ne gördüm. Yaklaşık 4-5 ay oluyor bu mouse'un çıktığı. Şu ana kadar illaki uzun kullanan vardır ve şikayet olarak da yazmamışlar. Biraz switchlerinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Switchleri gerçekten güzel. Razer Gen 3 switchleri ben çok seviyorum. Ne çok sert ne çok yumuşak ve tıklama sorunu yapmıyor. Şöyle ki mesela buradan başlıyorum. Yani ta mouse tuşunun kökünden
ucuna kadar istediğiniz yerde basabiliyorsunuz ya da aynı şekilde diğer tarafta da geçerli. Yan tuşlarımız bir tık sağ ve sol tuşlara göre bir tık sert ve oynama yapmıyor. Buradaki dalgalanma bazı olsa ve şıkır 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 öter arkadaşlar. Burada herhangi bir şıkırdama yok. Gerçekten sağlamlık açısından çok güzel. Seyahat mesafesine baktığımız zaman bakın şöyle şuradan göstereyim. Şu an tıkladı. Çok az bir şey daha aşağı doğru iniyor. Yani neredeyse hissetmiyorsunuz bile. Bunu da açık açık söylemiş olalım. Birçok mouse'un switchlerini beğenmem. Benim en sevdiğim switch Razer Gen 3'tür. Bunu da altını çizmek istiyorum buradan. Yapı kalitesinden biraz bahsetmek istiyorum. Gerçekten yapı kalitesi olarak çok mükemmel arkadaşlar. Zaten 77 gram olmasının durumu da bence bundan dolayı. Hem kauçuklar hem şu dış yüzeyinin sertliği gerçekten muazzam derecede olduğunu söylemek istiyorum sizlere buradan. Yani bu mouse aldığınız zaman, düşürdüğünüz zaman bu gibi şeylerden genelde şüphe etmeyeceğinizi umut ediyorum. Çünkü gerçekten yapı olarak çok sağlam bir mouse olmuş. PTF ayaklarımız ise arkadaşlar birçok markaya zaten Razer'ınki taş çıkartır. Ben bunu iddia ediyorum genelde. Yani hem kaliteli hem de kalın bir PTF ayaklara sahip ve kayması da gerçekten çok mükemmel. Hani kayma sorununda herhangi bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Benim bu mouse'um Endgame MPC 800 olması lazım. Kontrol bir mouse olmasına rağmen herhangi bir sorun yaşamıyorum. Evet arkadaşlar, sensör kadar değerli birkaç konudan da bahsetmek istiyorum. Sensör tutarlılığı, sensör gecikmesi ve klik basma gecikmesi arkadaşlar. İnanın bana, bunlar sensöre ne kadar önem veriyorsanız bunlara da aslında bir o kadar önem vermeniz gerekiyor. İlk önce sensör tutarlılığından bahsetmek istiyorum. Razer Cobra'nın sensör tutarlılığı gerçekten çok mükemmel. Bu tabi sensörle de alakalı. Her sensör, yani her yeni çıkmış mouse'un tutarlılığı farklı, bilginiz olsun. Razer Cobra'nın tutarlılığı üst seviyede. Diğer konu ise tıklama gecikmesi arkadaşlar. Tıkladığınız zaman mouse'unuzdan dangınıza bir uyarı gidiyor ve bu uyarı karşı taraftan, yani bilgisayarınızdan algılanıyor. Peki buradaki geçen süreye biz ne diyoruz? Tıklama gecikmesi diyoruz. Tıklama gecikmesi ise Razer'da gerçekten yine mükemmel, bilginiz olsun. Yani switchlerden dolayı herhangi bir sorunu yok. Aynı zamanda dangle algılama olayı da gayet yerinde olduğunu söylemek istiyorum. Bunlar inanın bana sensör kadar değerli veriler, bilginiz olsun. Mouse alırken bunlara da dikkat etmenizi öneririm. Evet arkadaşlar, benim bahsedeceğim bu kadar. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Aklınızda herhangi bir soru varsa bu mouse hakkında ya da başka şeyler hakkında yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Bana destek olursanız beni ayrıca memnun edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.